Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alp'cim hoş geldin. Maalesef bugün abi. sadece Alp ve ben varız. Ve maalesef ki Boys'un son sezonunu konuşacağız. Alp'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi nasılsınız? Hüzünlüyüz. Diğer YouTube kanalları saniyesinde attı. Allah Evet. belanızı versin. Ne biçim dizi bu falan. Biz sindirip öyle atalım dedik. Biz değil mi? biraz Yani. düşündük üstüne bir 24 saat kadar. Twitter'da da insanlar ikiye bölündü. Dizi bittikten sonra belli konularda. Bunların hepsini konuşacağız. İlk defa geliyorsanız hoş geldiniz. Buradan bütün podcastlerimize gidebilirsiniz. En son Punisher konuştuk. Born Again videosu gelmek üzere. Onun dışında Train Dreams konuştuk. Bir sürü filmi konuşuyoruz. Film Biyot'e gidebilirsiniz, Fıt'a gidebilirsiniz. Hepsini konuşuyoruz. Müzik videolarımız var. Alp'le profesyonel olmayan reaksiyonlar veriyoruz. Kendine münhasır. Hepsine bekleniyorsunuz. Diyelim hemen girelim. Şimdi abi öncelikle bir genel fikirle başlayalım. Herkesin aksine. Bir çıtır yavaş bir yorum. Abi ben son sezonu gerçekten çok vasat buldum. En iyi tabir bu. Elbette ki güzel kısımları var mıydı? Vardı. Vardı. Ama çok vasattı. Ya daha iyi bir kavram kelime düşünemiyorum ben. Çünkü birazcık şöyle yapmış Amazon. Ağza bal çalma denir ya. Tam o deyim yapmış yani. İstenilen duygusal noktaları belli noktada vermeye çalışmış. Birkaç karakterin ölümüne özenmişler ama aralardaki senaryo bağlantıları, o ağaç gibi gitmesi gereken birbiriyle bağlantılı olaylar hiç yok. Yani tamamen seksek oynuyormuşsunuz gibi düşünün. Konudan konuya atlıyor dizi. Benim genel fikirlerim bu şekilde. Yani dandun. Yani 2 sezondur bize ne anlattınız da neye sektiniz hiçbir şey belli değil. İlk 3 sezonu yazar ekiple 4 ve 5. sezonu yazar ekip aynı. İnanamıyorum. Yani abi şöyle diyeyim. Şimdi dediğin gibi ilk 3 sezonla yani son 2 sezonun gerçekten yapısı bambaşka. Bu sezonun bu hale gelmesinin sebebi de 4. sezon. Kesinlikle. Yani anladın mı? Kesinlikle. Bağımsız düşünemeyiz. Çünkü hani 5. sezondaki bir sürü storyline 4'ten geliyor. Bağlanan var, bağlanmayan var. Birçoğu bağlanmadı zaten. Yani 4. sezon da çok günahı var bu konuda. Bence de. Ben burada şeye benzetiyorum. Stranger Things vibe'ı var. Ama şöyle bir şey var şimdi Stranger Things'in 4. sezonu Çok çok iyi. güzeldi. Şimdi 5 direkt kötü. Ben şeye benzeteceğim. Game of Thrones'a benzeteceğim. Şimdi mesela son sezon çok kötü ya Game of Thrones. Objektif bir şey. Ama insanların gözden kaçırdığı şey var mesela. 7. sezon var. Aga Şimdi 7'yi 8'in beğeniyorlar. kötülüğü 7'den geliyor aslında. Mesela şu an baktığında 4 daha güzel, derli toplu falan geliyor ki nispeten öyle. Yani 7. sezon da öyle Game of Thrones'un da. Ama o son sezonun kötülüğü ve üstüne binen yük bir önceki sezondan geliyor işte. Ya abi bir de diziye girmeden önce şeyi de konuşalım. Yani tek tek karakter arka ara gideceğiz. Evet. Hani bahsettiğimiz konular olacak falan filan. Ya abi şu şeyden bir bahsedelim. Hiç başlamadan önce. Abi bana bir sezon, çoğu insanda 2 sezon Gen V izlettiler. Dediler izlemedim. ki bak çok iyi tercih mesela. Dediler ki buradaki karakterleri biz alacağız. Son sezona monte edeceğiz. Kocaman büyük bir ark yazacağız. Bu karakterler tır sürmek için mi geldi son sezona? Vallahi öyle oldu abi. Ben bilerek izlemedim. İyi ki izlememiş. Ben inanmam çünkü böyle şeylere. Çünkü zaten bak böyle bir şey olacaksa bu zaten iyi bir hikaye yazımı demek değil. Sen standalone bir iş yapıyorsun anladın mı? Ben o karakterleri bilmesem de sen oraya koyacaksan bile ben zaten yine de keyif alıp olayı anlayabilmeliyim. %100. Anladın mı? Buna nasıl bir örnek verirsin? Better Call Saul. Evet abi her videoda dediğimiz gibi. O noktada bence o da çok düşür diziyi. Çünkü ara karakter eksiklikleri vardı dizide. 5. sezonda eklenen karakterlerin hiçbir olayı yoktu. Ve Gen V'deki karakterler nispeten güzel karakterlerdi bence. Mary'nin hikayesi olsun. Ki ben Gen V'nin ilk sezonunu nispeten seven bir insanım. 6.5-7 falan alır diye düşünüyorum. Ama oradaki karakterleri hiçbir şekilde kullanmayın. Orada karakterleri kullanmadığın için Starlight'ın ağırlığı da tamamen düşüyor. Starlight'ın ağırlığı tamamen düştüğü için otomatikman iç savaş gibi gözüken Starlight vs. Homelander durumu tamamen bitiyor. Bu da bittiği için bence Gen V'nin önemi kritik bir noktadaydı. Bunu çıkarmaları ya kendi kararları ama dediğimiz gibi senaryo açısından bence bayağı diziyi zedeleyen bir durumda bu. Oradaki çünkü Mary mesela çok güçlü bir karakter. Yani gerçekten kanı yönetebiliyor. Newman'ın bir tık iyisi. Yani bir tık daha güçlüsü diye tanıtıldı diziye ve işlenemedi. Abi ben dediğim gibi izlemedim. Şöyle olmuş olabilir belki. Daha Boys yayınlanırken sezon ortasında değil mi şey oldu? 3. sezon iptali açığa çıktı. Aga 6. bölümde falan Değil mi? ortaya Aynı çıktı. sezonun sonuna doğru yani. Belki daha çok sahneleri vardı ve çıkartmış olabilirler. Öyle bir Anladın de mı? duruyor gibi ya zaten. Öyle de duruyor gibi. Zaten bu sezonu düşüren etmenlerden birisi de bu spin-off şeyi. Ya prodüksiyonda çok bence sıkıntı yaşamıştı. Ben de tam olarak o noktaya Anladın gelecektim. mı? Şimdi hazır Gen V'yi konuşmuştuk. Abi bak bu spin-off mevzusunu biz bunu Stranger Things'te konuştuk. Marvel özelinde konuşuyoruz. Bağımsız işler için konuşuyoruz. Abi spin-off nedir? Senin dediğin gibi standalone bir dizi vardır. Onu zenginleştirir. Onu tamamlamaz. tatlılaştırır Evet yani. Onun eksik yönlerini şey yapmaz yani. Sen yapamıyorsun. Bunları yapmaya Evet. çalışıyorsun. Oradan olup ona takınca güzel olmuyor yani. At sikine kelebek gibi oluyor işte anladın mı? Güzel. Nereye baktığın değil. Orada ne gördüğün önemli. Ya olmaz yani. Bu belki spin-off gelir.
Ulan gelen spin-off o kadar iyi olur ki ulan bu Better Call Saul gibi oldu, manyak oldu bilmem ne deriz. Ama bu Olmaz da. ya olursa bilmiyorum bak. Önyargılı değilim. Ama bu 4. ve 5. sezonun durumunu affettirmiyor bizde. Bin bir türlü ark var. Ufak ufak girmeye başlayacağız. Bak bu Gen V mevzusu bir arktı mesela. Nereden başlayalım abi? Mesela Soldier Boy'u yine görmedik abi. Abi adamı uyuttular. Bak şimdi burada Gen V'den sonra ikinci sebep. Adamı uyuttular. Evet, yine aynı şey yaptılar. Bir sezonda 2 kere uyudu. Zaten uyandırıp uyuttuydunuz. Uyandırıp uyutmanın ne anlamı var abi? Kıymayı bile 2 kere şey yapamıyorsun. Ya kimse demedi mi ya? Hacı bu nedir? İnanılmaz saçma. Yani bir de şöyle bir şey. Soldier Boy 5. sezon özelinde Homelander'ın karakter gelişiminde babası olduğu için ve V1 V1 mevzusu özelinde çok önemli bir karakter olduğu için, ayrıca da tamamen onun üstünden dönecek bir spin-off geldiği için şu anda dizinin en önemli karakteriydi. Düşündüğümüzde neredeyse 6. bölümde alıp V1'ı eline verdi Homelander'ın. Finale gitmemizi sağlayan karakter gene Soldier Boy. Ama sen bu karakteri abi, adam aura kasmaya diziye gelmiş. Geliyor böyle. Her I am cümlesi your şey zaten. father. I fuck girls. Bilmem ne yılında ona bastım. Ona çaktım. Böyle bir ark yazmışlar. Niye Erşan Kuneri'ye döndü değil mi? Abi Bir anda inanılmaz saçma ya. İnanılmaz saçma. Bir de Soldier Boy özelinde abi Stormfront diye biz karakter izledik. İkinci sezonda inanılmaz iyi Evet. bir karakterdi. Üçüncü sezonda da Soldier Boy diye bir karakter izledik. Biz 5. sezonda izlemedik onu. Üçte izlediğimiz karakter de inanılmaz iyi bir karakterdi. Ve bu iki karakterin aynı Punisher, Karen gibi saçma bir yakınlık, arkadaşlık, bir çekişme, hayatlarındaki farklı amaçların çatışması var. Abi Soldier Boy 3. sezonda Clara'ya bir kere demiyor. 5. sezonda Clara. Yani onu nereden monte ettiler oraya? Direkt spin-off ayak işte. Bir şeyler ayak yapacağız diye yine arkların içinden geçtiler. Onun dışında Bombsight diye bir karakter gözüküyor. Gene V1'ın en kritik yerinde. Adam geldi ki beni dedi insan yap. Lan ne alaka orada, onu çıkarın abi, onu bir... Ya biz bir Butcher, Homelander, Huey, Mother's Milk, French, Kimiko falan göreydik bunları göreceğimizi. Starlight'la Huey yatıyor. Kat Bombsight geliyor. Kat giriyor, Soldier Boy auro kesiyor. Ben kurguyu da hiç beğenmedim Evet bu tam, sezon. tam onu diyecektim. Yani tam böyle aksiyon sahnelerinin arasında böyle bir anda diyaloglar girmeye başlıyor. İnanılmaz tempo düşürücü. Yani arka plan duruyor böyle. Yani arka planda hiçbir şey olmuyor olması lazım. Bence kurguda çok kötüydü bu sezonda. Bak 4. sezon senaryo açısından kötüydü bence. Kurgu açısından çok büyük bir tempolu sahneler. Tempolu Ya yine akıcıydı. aynen tempolu sahnelerde tempolu sahne. Yerini biliyordu yani. Soldier Boy yoktu mesela. Böyle saçma sapan bir şey yoktu. 5. sezonda anlatmaya çalışırken çok fazla kurgu hatası giriyor. Gerçekten yani. Açın baştan sona izleyen biri aşırı fark eder bunu. Random sekiyor senaryo böyle. Tık 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 çıt yani cidden. Böyle bir şey görmedim ben. İnanılmaz kötü bir kurgusu var 5. sezonun. Bence dizini batıran olaylardan biri de bu yani. Galiba aynen 7. bölüm olması lazım. Psikik güçleri olan 2 tane şey var ya. Suit var ya. Abi evet. Mesela orada bir anda hemen şey yapmaya başlıyor. Bir anda tekrar geçmişini anlatmaya başlıyor. Motivasyonunu anlatıyor falan. 5 dakika. Yani öbür tarafta biçmeye başlayacaklar insanlar. Orada 5 dakika böyle bir monoloğu var falan. Deli saçma yerde. Onun Ya dışında bunun yeri burası değil ya. ya Jeffrey Dean Morgan 3 dakika fazla göstereceğiz diye bir anda Butcher'ın karakter şeyi. Onu da böyle hani harbi ağza bal çalma, böyle yarı ufacık veriyor gidiyor sahne. Hemen çok tek atıyorlar adama. Bir de bu sezon şey çok kötüydü abi. Bak karakterlerin öldüğü sahneler güzel. Hani karakter öldü an diyorsun ki güzel öldü falan diyorsun. Ama abi tak diye ölüyor herkes. Abi o bir tane Kel vardı ya, hatırlarsın, o Gen V'nin 4. sezonun sonunda gelen Magneto'ya benzer güçleri olan. Abi adama Starlight tık yapıyor, herif ölüyor la. İnanılmaz saçma. Father o aynı şekilde Wayne'in üstüne yürüyerek geliyor falan. Böyle bak detaylı girsen deli saçma içinden çıkamazsın. plot armor'lar giriyor, deli saçma güç dengesizlikleri giriyor, deli saçma. Homelander 3. sezon sonunda 3 kişi tutamıyorlar. 3 tane sup. Biri Huey'nin sup hali, biri Butcher'ın Homelander ters flash hali. Bir de Soldier Boy var. Anasının gözü, zaten daha güçlü karakter yok. Bu üçü tutamıyor. İtmeyin lan itmeyin. Burada Kimiko ile şey tek atıyor falan yani. Oha be. Hani böyle bir güç dengesizliği ben hayatımda görmedim yani. Abi süre kalmadı çünkü. Evet işte. Her şey son sezona kaldı. Hatta son sezonu bırak, son bölümüne kaldı, anladın mı? Hani bak orada o kadar bölüm var ki bölümler kısa değil oğlum. Hepsi 1 saat 5 dakika. Kısa da değil, anladın mı? Ya bak bu eleştiri şeyde yapmıştık. Stranger Things'de de Aynı yaptık, benim de. anladın mı? Onda 1 saat 45 dakika. O daha O da daha da rezillik. uzun. O bambaşka zaten. O bundan da rezil bu arada da. Ona gidebilirsiniz buradan. Ona 2 video çektik. O kadar Evet. detaylı. O zaman sen değinmişken onu da konuşalım. Abi benim bu sezon üzerinde beğenmediğim bir nokta daha var. Abi sürenin çok kötü kullanımı. Mesela örnek verecek olursak final bölümünü konuşacağız ayrı. Ama abi Butcher'ın sondaki arkına niye sadece 10 dakika ayırıyorsun da senin dediğin gibi 7. bölümde Mother's Milk 8 dakika monolog atıyor. Böyle bir dengesizlik olamaz yani. Bu kabul edilebilir değil. Bu kötü yazarlık. Şöyle demek, biz
Zamanında yetiştiremedik senaryoyu. Vaat ettiğimiz tarihe çıkarmamız lazım. Biz random yazalım. Yani bunun başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum ben. Ya ben yetişmemesi değil de dediğim gibi bence bu spin-off olayı en büyük yarayı verdi bence. Kesinlikle. Ben hala bunun arkasındayım yani. Ha bak, ilk 2 sezonda birinci sezon Homelander'ın Madeline'le olan bağının kopuşunu izliyoruz. İkinci sezonda Ryan ekleniyor. Becca draması. Acayip bir sezon. Stormfront. Onun o ırkçı halleri falan filan. Üçüncü sezonda Soldier Boy geliyor. Herogasm oluyor. Bütün kahramanlar birbirine giriyor. Abi dördüncü sezonda zaten saçma sapan sezonun yarısından sonra bir siyasi ark örmeye çizdiler. Ki bak en azından farklı bir şey yapmaya çalışıyor, tamam mı? Bir derinlik katmaya çalışıyor. Ne kadar iyi yaptığı tartışılır 4'ün ama 5'te bunu direkt çöpe atıyor. Abi 5'te siyaset hiç yok. Hiç yok. Hani Homelander öyle bir konuma geliyor ki gerçekten. Dünyadaki en yetkili kişi. Biz bunu o zaman niye 4'te bu kadar siyasi Abi, gerilim bunu izledik birazcık falan? 4'e koysaydın ya. Bir de bir şey söyleyeyim mi? 4'ün başında şey hatırlarsın. Homelander'ın bir yaşlanıyorum psikozuyla bir delirme şeyi orada başlıyordu zaten. Abi hazır delirtiyorken sonlara doğru birkaç siyasiyi böyle bizi alt etmesini zekice gösterseydi de bunu bari Sister Sage üzerinden anlatsaydı. Biz de 5. sezon adam herkese taktuk tek atınca garipsemeseydik. 4. sezon ulan siyaset ulan bizi nasıl yapacağız en sonunda Newman'ı 2'ye bölüyorsunuz. Ulan Newman'ı 2'ye bölecekseniz bu kadar siyaset anlatmanıza da gerek yoktu zaten. Oranın da en kritik karakteri evet. de oydu yani. Mesela orası çok heyecanlıydı ama hikaye çok da büyük zarar verdi işte. Evet abi. Anladın mı? Tamam, IMDb puanı 9.1, az önce baktık. Bütün Tamam, bölümler yani 7 çok yani. heyecanlı bölüm falan okey ama çok da zarar verdi mesela, anladın mı? Keşke bu sezon Newman olsaydı işte. Çok şartmış. Bence zaten bu sezon 13 bölümden aşağı kesin kurtarmazmış da. O da apayrı bir konu. Evet. Siyasi noktada bunu diyebiliriz. Yani baya kötü siyasi nokta. Başkan nerede? Ashley ne ara başkan oldu? O bambaşka saçma sapan. Butcher bir CIA ayağı vardı. Kadın tek yayıncı Ryan'dan. O ayakta komple Evet. çöp oldu. Butcher Ryan'a biraz süp olduğu için bir uyuz olma arka vardı. O tamamen çöpe gitmiş. Taktiği hiç yok. Ryan Samir'in kızıyla bir şey yakınlık kurmuş. O ark yok. Samir Vivan'a şey döküyor. Hazır Samir demişken ona da geçelim. Abi bunlar ne biçim arklar yani. Bir de geçelim şu virüs mevzusuna. Abi 4. sezon bize hayvan gibi virüs anlat. Virüs aşağı virüs yukarı. Bu virüs böyle yapacak böyle yapacak. Aga random bir tane kayaya bastılar virüsü. Soldier Boy da Undertaker gibi kalktı. Arkı terk ettiler direkt. Evet. Bu kadar işleyip bunu çoğu şeyde yaptılar. Ark'ta yaptılar. Aga şu an baştan otursam 50 bölüm izlesem deli saçma gelir ya bu virüs arkı bana. Şu an bir daha bir rewatch atsan Oğlum çünkü 4. sezon 2. bölümüne kadar hiç yok. Bir anda virüs geliyor, aynı karakterler. 5. sezonun da 6. bölümünde bir anda çıkıyor virüs. Hatta 5. bölümünde. Bir anda iş V1'a kalıyor. Ondan sonra 5. sezon bir anda iş şeye gidiyor. Radyoaktiviteye gidiyor. Ulan hangisini işleyeceksin? Ya bana radyoaktifliği işle, ya virüsü işle, ya V1'ı işle. işte yamamışlar abi. Yani bunları üstüne eklemişler işte. Çok Anladın kötü mı? aga ya. Ne Bayağı yazık ki kötü. böyle oldu yani. Yani eksikleri biz vallahi aşağı yukarı hepsine değindik herhalde. Ya eksiğimiz, unuttuğumuz varsa aşağıya yazın. Abi bunu unuttunuz, bunu unuttunuz. Şimdi geçelim karakter analiz. Ben bir şey diyeyim ilk Homelander'la ilgili. Bu sezon şöyle bir şey oldu. Şimdi benim derdim şeyle alakalı değil işte. Homelander'ın güçlenmesi, işte kendini tanrı olarak görmesi, İsa olarak görmesi falan değil. Bak bunlar güzel. Bence de güzel. Bunlar izlemesi de keyifli şey. Bayağı Bak, güzel. kağıt üstünde. Ama şöyle bir şey oldu. Homelander salaklaştı. Onu 4. sezonda Sister Sage ile yaptılar işte. Homelander bak şey olmadı. Nasıl desem? Zaafına yenik düşme, güç zehirlenmesi gibi de değil. Direkt salaklaştı. Direkt anladın mı? delirdi. Direkt salaklaştı abi senaryo üstünde. Bu da bir yerde şey oldu artık. Bir keyif vermemeye başladı. Ve senaryoyu da çok şeye çekti. Daha böyle ne denir? Daha tahmin edilebilir yaptı. Yani ne yapacağını çok kestirebiliyorsun. Bu sezon ne yaptı abi? Her önüne geleni biçti yani. Ya aga gene biçerdi. Zaten onu bekliyorduk. Ama Tamam. bunu zekice yapması Evet lazımdı ya, yani. anladın mı? Böyle salak bir karakter de değildi yani. Bilmiyorum niye böyle olmuş. Bence bunu bak birazcık hissetmediyseniz, birazcık Homelander'ın karakteriyle eksiklik, zaaf, senaryo yazımı hatası hissetmediyseniz tamamen Anthony Starr'a yazar. Yani Tabii. adam inanılmaz bir oyuncu. Ya zaten Golden Globe'a mı ne dizi Emmy'ye falan nasıl aday etmiyoruz abi? İnanılmaz bir performans sergiliyor. Aynı şekilde Karl Urban'da. İkisi inanılmaz oynuyor. Yani her ekrana geldiklerinde sıfır eksiklik varmış gibi hissediyorsunuz ama düşündüğünüzde senaryo 2 sezondur zaten zırvalıyordu. Böyle yarı yarıya bir düşme var yani. En son 3. sezonun final bölümünden sonra yarı yarıya bir düşme var gerçekten senaryoda. Senin dediğin gibi Homelander çok kompleks bir karakterdi. Bence ne olursa olsun şu anda hala süper kahraman canlısı içerisinde görülebilecek en kompleks, izlemesi en keyifli karakterlerden biri olarak anılacak. Kesinlikle. Canım. Ölüm sahnesi de ne olursa olsun bak rezalet de olsa bölüm
ölüm sahnesi güzel oldu. Evet, gerçekten güzel. O da oyunculuğuna yazıyor işte. Ay gene. O da oyunculuğuna yazıyor. Mesela Deep'le bir Bamyum Deep'e kaydığı bir sahne var. Bak o güzeldi bu arada. Ya ondan niye daha fazla yok? Değil mi? Bak mesela o mesela bizim bildiğimiz eski Homelander diyaloğuydu, anladın mı? Evet. Kesinlikle öyleydi yani. Ben hatta beklemiyordum hani öyle bir tirad atmasını şeye. Bayağı iyiydi o. Ya Homelander'ın çok güzel bir demeçleri oluyordu mutlaka. Evet abi. Yani bu sezon hiçbir şey yoktu ona dair. Donald Trump ve meme mevzusu. Abi bu parodi yapacağız diye Amerikan siyasetine birazcık bokunu çıkardılar. Evet. Tamam, parodi yapın. Zaten bugün Eric Kripke de paylaşmış. Bir sürü diziden güzel sahne alıntılar var. Zaten izlerken bunu fark ediyoruz. Bundan keyif alıyoruz biz yani. Ama şimdi şöyle de bir şey var yani. Abi tamam, gönderme yapacaksın da Amerikan siyasetine. Böyle yapma ya. Hani ben izlerken Homelander meme yapacakmış gibi izlemek istemiyorum. Adam zaten hiçbir şey yapmadan da meme oluyordu yani. Anladın mı? Ha, senaryo normal yazıyordun sen. Onu canlandırırken o adam meme gibi Aynen. yapıyordu yani. Bu sefer ekstra senaryo yazımı yaparlarken sanki meme oluşsun diye yazmışlar. Aynen. Bu beni çok rahatsız etti. Yani ekstra bir filtreden geçmiş gibi. Ona gerek yoktu yani. Hiçbir organiklik yoktu yani. Sıfır. Onun dışında Butcher karakteri. Ya Butcher zaten, ben bu arada en temiz arka biten Butcher. Evet. Sahne rezil de olsa yani adam, ya abi binaya ne ara çıktın? Virüsü çatıya ne ara koydun? Yok bassam bir tane şey almışlar, ekmek şeyi gibi, zımba makinesi gibi. Buna basacağım virüs şey olacak. Ya saçmalamayın, ne yapıyorsunuz ya? Bir saat bölümde 5 dakika mı ayırdınız adamın öldüğü kısmı? İnanamıyorum, Allah belanızı versin. İnanamıyorum ya. Çok orada deli sinir oldum yani izlerken. Bir de Butcher en az Homelander kadar bence bahsedilmesi gereken bir karakter. Ryan'la ilişkisi olsun. O Ryan'a süper olduğu için bir kötü davranması olsun. Bence o da süper bir konu. Evet. Yani inanılmaz iyi bir konu. Kendi eski karısının çocuğu olmasına rağmen hislerini gizleyememesi. Bir de hayatla bağı terör sayesinde koptuktan sonra geçirdiği dönüşümü falan da görmek isterdik. Ama işte olduğu kadar izleyebildik. Son 10 dakikaya kaldığı için. Yani 4. sezon Butcher'ı da mahveden bir sezon. Butcher da bir delirme arkı yaşıyor. Bunu çok Yu'nun 4. sezonuna benzetiyorum ben. Yu'nun bence 5. sezon da iyi değil. Bak aynı gitti. İlk 3 sezon iyi. 4'te bir 5 tırt. Aynı mevzu bunda da var. Bir delirme arkı koydular Yu'da da. Bunda da koydular bir delirme arkı. Bu delirme arkı bir şey gitmeliydi yani. Adam tümör oldu delirip. Tentikülü çıktı, en son Kimiko'dan radyasyon yiyince normal insan olarak devam ediyor. Yapmayın abi. Adam, Evet ya. Gerçekten hani tek potada eritti üçünü ya. Mesela o da bence deli saçma plot Anladın armor. Hem plot armor hem laser writing. Evet, Aşırı gerçekten. saçma yani. dediğin gibi yani Butcher karakteri dizideki yani en tutarlı ilerleyen karakterdi. Ya ara ara sıkıcı da yaptı bu karakteri ama abi çizgi roman çok üstüne çıktılar ya Butcher'la ilgili. Ya abi ya zaten yani çizgi romanın ben tam okumadım ama hani böyle son 5-10 sayısına baktım şöyle bir hızlıca. Ben de aynısı yapmıştım. Yazın yapmıştım. Evet yani gerçekten şey yani çizgi roman böyle hani tam böyle 2000'ler başı şey muhabbeti. Çizgi roman şaşırtma yapacağız diye saçma sapan bir ark yazıyor orada da yani. Ya evet çizgi roman zaten çok uzun da değil de ama dizi her türlü öne taşıyor yani Butcher karakterini bence. %100. Yani Değil. daha gri bir karakter yapıyor. Kesinlikle. Her türlü. Abi bence zaten Bunda oyuncunun da çok büyük payı var. zaten Homelander'la Butcher olmasa bu dizi asla izlenmezdi yani. Bu iki karakterin Yani oyuncuları yaşattı diziyi. Şimdi gelelim Seven'a. Ben bir şeyi böyle görmek isterdim. Queen Maeve'i bir görmek isterdim. Onunla ilgili de Eric Kripke ulaşmış. Kadın oynamak istemiyorum demiş kısaca. Kadın oyunculuğu da Evet bırakmış. bırakmış yani. Bu da enteresan. Ama en azından onun arkı tamamlanmıştı. O bitmişti ya. O Evet, zaten en azından. gücünü kaybetmişti abi. O bitmişti. O zaten tatile çıkmıştı. Bence görmemiz daha da iyi oldu. Yani evet. sündürme, sümük gibi yapmaya gerek Ya yok. sündürme karakter. değil de hani böyle bir 2 saniyelik hani böyle görürsün ya böyle televizyon izlerken falan. Hani öyle bir şey olsa güzel bir şey olur. Zaten ilk 3 sezon içerisinde hani ölen, gücünü kaybeden bilmem ne olan karakterlerin hepsinin hikayesi bitiyor abi. Ne oluyorsa 4 ile 5'te olan karakterlerle ilgili. Mesela Evet. abi Deep karakteri. Bak Deep en uzun yaşayan. Abi Deep niye mal öldü ya? Abi Deep bir karakter gelişimi geçirmeyecek miydi mesela? Deep'i keşke ilerletselerdi ve hani o şeyde geliyor gibiydi. Abi o ahtapot mevzuları falan Evet, bayağı ilginçti evet. ya. Hiç yok abi, bir anda balıklar Deep'e düşman oldu. Ya tamam böyle olacaktı zaten, tahmin de ediyorduk da. Abi bu böyle aktarılmaz ki ya. Düşman olmaları ayrı. Ama hani kendi içinde hiçbir kırılma yaşamadı yani en son. Ne bileyim o ahtapot işte kız arkadaşı öldüğünde falan hani oradaki ağlamaları bilmem neler. İşte hiçbir yere varmadı o Yani, yani. çünkü dizi boyunca hep bir böyle pişmanlık yaşadı ama bir yere bağlanmadı yani. Black Noir. Black Noir'ı önce Homelander öldürmüştü. Sonra uçan bir adam yaptılar. O adam da Deep'le bromur. Tam komikti, güzeldi de. Yani öldü de ne anladık biz Yani biz bundan? Black Noir'ın niye böyle saçma sapan bir tiyatro geçmişini gördük. Wonder Man mi izliyoruz? Aga harbi ora Wonder Man gibiydi yani. Ve Yani- aşırı dandik parodisi hali yani. Yani bunu bilerek mi ya ne alakaydı gerçekten ya? Orada deli saçmaydı ya. Yani İnanılmaz saçma. keşke Black Noir hiç böyle olmasaydı falan dedim yani. Çünkü onun arkasında hep bir gizem vardı. Zaten çizgi romanda da hani o şey muhabbeti Tam var o da. çizgi romanda o bari iyi bir şey. Burada Black Evet, Noir burada hiç yani. Direkt tak diye gitti. Mahvettiler. A-Train. Abi A-Train İlk bence... bölümde zaten. A-Train arka en iyi tamamlanan ikinci karakter falan. Evet.
İlk bölüm İyi ki bu sezonda daha olmadı. Yoksa onu da mahvederlerdi. bence ilk bölümde çok iyi öldü abi. Hem sahne açısından hem zaten ilk bölüm bayağı iyiydi oğlum. Ben ilk bölüm olan İyiydi, dedim iyiydi canım. oley be falan filan. İlk bölüm çok güzeldi. A-Train iyi bir karakterdi. A-Train karakter gelişimi de çok güzeldi. İzlemesi de keyifli bir karakterdi. Şimdi sonradan üyeler Sister Sage ve Firecracker karakteri. Ya Firecracker karakterinin ben dini geçmişin niye öldüğü gün görüyorum ya. Ya Değil mi abi ya? bunu ya abi terör anlatacaksın 15-20 dakika. Bunu daha önce anlatsana bana ya. Hani Manyak terörü mısın? yine anlıyorum. Yani terörü anlatırken öbür şeyleri de anlattı da. Abi yani ben niye bunu görmedim ya? Ya bu kadın niye memesini açan bir karakterdi sadece? Yani bu muydu yani? Değil mi ya gerçekten? Bu kadar derinse bunu işleseydiniz yani. Yazada biliyorlarmış yani. O rahibin yanına gitmesi, onunla konuşması, Ama oradaki drama işte işte bir anladın boka mı? yaramadı yani. Hani Homelander'a niye bağlı, niye o ikilemi yaşıyor falan hiç... Abi en bomba karakter. Newman'la ilişkiyi sağlam tutup Seven'a girip Homelander'ın tanrı olmasına giden yolu açan Sister Sage en son mal gibi Harry Potter deyip diziden çıktı. Ben niye Sister Sage'i izledim abi? Ben buradayım bak mesela. Sister Sage'in oyuncusu da gayet iyi bir oyuncu bu arada. Yo, Ben çok iyi oynamış. zaten. Ama abi ben niye izledim Sister Sage'i? Bu Sister Sage ne yaptı abi dizi? Sıçtı attı diziyi yani. Şimdi bak bu çizgi romanda var mı bilmiyorum bu karakter. Ama şöyle zaten şimdi bu kadar uç bir karakter koyuyorsan güç olarak, tamam mı? Dünyanın en zeki soup'u falan diye koyuyorsan şimdi senaryoyu da buna göre yazmak zor zaten, tamam mı? Direkt bir kendi ayağına ket vuruyor. Sıkıyorsun yani. Anladın mı? Ki 4'te yine en azından hani bir siyasi ayağı vardı, bir şey vardı, bir yönlendirme vardı. 5'te Benim yok. orada da içime sinmeyen çok yer vardı, o ayrı da. 5'te hiçbiri yok. Saçma sapan şey yaptılar. İşte aşkı tahmin edemedim. Yapmayın bunu. Abi aşk arkını gerçekten Sister Sage'le mi anlatacağım? Mother's Milk'in aşkını izledik. Zaten Becca ile Butcher'ı izliyoruz 5 sezondur. Yani inanılmaz deli saçma ya. Ya bir de abi Soldier boyun aşkı mı Clara'ya? Son böyle aşktan bahsedecek karakter falandı. Ya yani abi Soldier Boy. Clara ile Homelander'ın seviştiğini falan abi neler izledik ya. Saçma sapan neler gördük abi. İnanılmaz saçma sapan şeyler gördük. Ya Soldier Boy'un karakteri falan karakteri diyorum. Kardeşi falan ne alaka ya? Götten çıktı oradan random bir anda. Evet ya mesela o bölüm. O bölüm ne anlatıyor abi? İnsanlar dedi. İnsanlar artık diyalog izlemeye sıkıldı falan. Abi ne diyaloğu ne anlatıyor? Senaryoyla alakası yok oğlum bölümün. Paso birbirlerini kovalar bilgisayar oyunu gibi. Bilmiyorum bana bayağı saçma geliyor. Ondan sonra bizim orijinal gruba geçelim. Abi bence Hui bak iyi bitti. Çok şükür ki Hui'yi en azından bitirebildiler. Evet. Ama Hui'nin yani 2-3 sezondur diyaloglar bir sıkıcı. Bir babasıyla olan arkı çok güzeldi. O Ben onu zaten çok bayağı bambaşkaydı. beğenmiştim. Ama Starlight'la Hui. Starlight zaten bir Genvi'den boku yedi. O zaten bir oradan deli gibi eksiyor Ya karakteri. bir de Starlight'ın oyunculuğu da çok geriledi işte ya. O da çok eksi yazdı. Erin yani. Moriarty ne yapıyorsun ablam ya? Deli kötü oynuyor Ya ya. tam hani hastalık geçirmiş herhalde de. Geçmiş olsun bak, Geçmiş olsun ama O ayrı ama karaktere kendini verememiş Evet. de yani. Hiç yok. miktar sıfır yani. Bak insanları anlıyorum işte Hui ile Starlight'ın diyaloglarını izlemiyorsanız neden dizi izliyorsunuz falan. Abi çok kötü ya. Oğlum ki ben keyif alıyordum onların ilk 2 sezonda falan. Lan O ben de ilişkilerinden. alıyordum. Son 2 sezon diyorum. Random giriyorlar 10 Hani bir dakika özveri konuşuyorlar. durumu vardı. Ne bileyim aralarındaki o ilişki falan güzeldi yani, keyifliydi. Oğlum arkı falan bile çok iyiydi ya. Hui yanlışlıkla şeyle sevişiyordu ya. Ha evet, kılığına giriyordu. Evet. Shapeshifter. Ha evet. Abi o falan iyiydi yani. Ya nereden nereye getirdiniz karakterleri mahvettiniz ya. Ya şey falan neydi abi bu sezondaki? Starlight bir anda babasının yanına gidiyor falan. Polis geliyor Abi kapıya. evet ya. İnanılmazsın ne anlatıyorsun ya? Biz ne izledik, neler izledik ya Oğlum gerçekten. Bak inanılmaz. düşündükçe bir sürü şey çıkıyor Abi şu an. inanılmaz saçma şeyler çıktı. Bak en temiz Mother's Milk'i de anlattılar. Mother's Milk'in aileyi falan katmadılar. Finalde de verdiler. Abi orijinal böyle anlatılır zaten. Ya orada bir şey güzeldi Mother's Milk konusunda. Influencer bir kızı kurtarıyordu ya. O güzeldi. Tamam, orada güzeldi orada. French'i. Abi 4. sezon French aşk, biseksüeliteyi niye işledin abi? Zaten ya. Kimiko'ya döneceksen French'i niye böyle saçma sapan Bak bir... yine bak 4'e bak görüyor musun? Dönmeye başladık 4'e doğru. Zaten orada koptuydum French'den ben. Zaten Kimiko abi Kimiko'yu konuşturma fikri berbattı. Evet ya. Bunu kabul edelim. Hakikaten en kötü fikirlerden Olmadı. biri. Kimiko'yu konuşturma işi baya kötü oldu. Kimiko keşke hiç konuşmasaydı son sahnede falan konuşsaydı. Ya da French ölünce konuşsaydı. O da olurdu. Acayip saçma. Ben Kimiko'dan hiç bahsetmek istemiyorum. Kimiko Soldier Boy falan oldu. Spin-off Evet, bunları... saçma sapan böyle erotik şakalar. Komik de değil. Abi Kimiko çok güçlü bir karakter olarak dizinin sonunda kaldı abi. Tabii canım deli gibi bir gücü var ya. Şu anda güç... Hem zaten ölümsüz gibi bir şeydi. Aynı Deadpool gibi. Zaten Deadpool'un çakması Kimiko. Onun üstüne bir de güç yok edebilme özelliği geldi. Bu sezonki yan karakterle konuşuyor. Abi Ryan karakteri. Ryan da Invincible'a benzer bölüm güzeldi bence. O Ryan'ın orada dövmesi falan. Ama arada hiç yoktu be adam. Yok daha bir anda çıktı bir daha geldi falan. Ki ben Ryan'ın şeyini seviyordum. Arkını seviyordum. Oyuncusu da çok iyi bu arada. Çocuğu Evet bayağı yani beğeniyorum. hani o ilk diziye girdiğindeki o arada kalmışlık. İşte Homelander'la olan diyaloğu. Mesela işte- son diyaloğu Butcher'lı olan da güzeldi ya aslında. Fena değildi evet.
O Father. Biz mesela niye bu kadar screen time'ı vardı ki onun? Saçma sapan bir sürü sahnesini izledik onun. Deli saçma. Hani Homelander'a niye bu kadar bağlı? Abi Father'ı çıkar, tamam mı? Komple Ashley'e ver. Ekran sözcüğü, yemin ederim razıyım. Bak Ashley'i her yerde gördük. 5 sezon boyunca. Abi Ashley yine Ashley izlemesi de çok iyi keyifli bir karakter. Ama Evet inanılmaz karakter. Abi Ashley madem hapse girecek, ona göre full Ashley yazsaydı. Mesela Ashley de güzel bitti. Onun da arka iyi tamamlandı. Ama yani şeyde görmedik yani. Non-screen tamamlandı hikayesi de. Bir televizyonda gördük işte yani. Geldi o komiklik oldu falan da. Samir var, o mevzu. Samir ne oldu mesela sonra? Kızıyla kaçtı işte. Kızını da Abi bir şey gördük var ya, falan. dur. Hı. Ya Ha, abi, Stan Edgar, ona bir abi değinecektim Stan ben. Edgar. Abi onu bir ara gördük. Homelander onu sakladı. Kullanacağım seni dedi. İşime yarıyorsun dedi. Ne oldu? En son Volk'un başına geçti gene. En son saldı ya Homelander onu. Hatta şeye yardımcı oluyor ya istemeden. Bu kolye mevzusunda yerini tespit etmede. Onun da şey şakaları vardı saçma sapan. Yok Yeşilçam'da o vardı falan diye böyle. Of. Onunla yattım bununla yattım. Of evet ya, beyaz saçlı herifi Ha, diyor. evet. O niye girdi çıktı mesela hikayeye? Düşündükçe çok çıkıyor. Abi çok çıkıyor. Hepsi spin-off yüzünden. Ona yani Soldier Boy'la o Father arkı yüzünden bütün her şeyin zamanı gitmiş. Stan Edgar biz niye daha fazla görmüyoruz abi? Zaten dizinin en kritik karakteri. Madeline'den sonra Stan Abi Stan Edgar. Edgar'ı yine bir spin-off'ta şey yapacaklar herhalde. Yine CEO oldu ya. Abi nasıl yine CEO oldu falan. O şey de geri döndü. CIA'deki adam bir anda aradı ya şey Huyes, Evet. gel sen başa geç falan ya. Gelin final bölümünü konuşalım. Ama final bölümünün hakkında ne düşünüyorsun? Yani kısaca onu da şey yapalım. Abi final bölümü ilgili sadece şunu diyeyim. Yani bu sezona ancak maksimum bu kadar bir final olurdu. Bence de. Ya anladın? Yine kötünün iyisi oldu Kötü yani. bu arada. Bak gene kötü bence. Hiç Yine iyi değil ama kötünün iyisi oldu. Bu kadar Yani olurdu yani. güç dengesizlikleri bilmem ne hepsinden zaten ara ara bahsettik. O işte Beyaz Saray'dan çıkamaması falan. Savaşı büyük hissettirmiyor. Kimikonun üçünü aynı anda tek atması zaten Ya o söyledik. wallpaper'lar neydi mesela? Dur bak onlara da çok kısa değinelim. Abi burada. dünyanın dışından wallpaper var. Değil mi? Yerden yükselen bir sürü şey görüyoruz. Vücut görüyoruz falan. Homelander'ı şey yaptı. Hatta bak Sıfır. burada template'te de kullandığımız bomba bir şeyler. Atom bombası. Sıfır, hiç çok. Ya Hiçbir bunlar şey yok. inanılmaz bir marketing gerçekten. İnanılmaz saçma. İnanılmaz saçma. Virüsü bile görmedik oğlum. Virüs de duruyor virüs. Harbi dediğin gibi bir tane Harbiden lamba şeyin içinde Tüpte böyle. bir Tüpte tane- duruyor. baya kötü o mevzular. 4 sezon boyunca biz Homelander'ın askeri noktada yaptıklarının unutulması bir anda, Soldier Boy'un ırkçı bir karakter olmasının komple silinmesi, o arkın nasıl işlenecek olması, yani bitecek gibi değil. Mesela ben neyi görmek ister musun bu sezon? Şimdi Homelander gibi bir güç bu kadar global bir şey oluyor. Abi başka ülkelerin Evet var ya. diplomatik şeylerini görseydik. Dümenden de olsa görseydik anladın mı? Şaka yollu da olsa mesela. Sıfır, hiç yok ya. Tamam Amerika, tamam dünya Amerika'dan ibaret şey vardır hep de hani bir görseydik ya. Ama değil abi işte Değil, yani. bir görseydik bu dizi keşke küçük ya. hissettiriyor. Ya abi şeyde de final bölümünde de aynı ya. İşte Homelander televizyon açıklaması yapacak. Yarım saat bekliyorsun ulan hadi. Butcher tak, o bir tane şey random Beyaz Saray'ın altına bir tane koridor atmışlar. Evet o koridoru ya. Ashley açıyor, bir anda çıkıyorlar. Bir pat 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 bir dövüş orada hızlı. Tak, Homelander'ı öldürüyorlar. Tamam güzel. Duygusallık açısından bak bir şey. Zaten ne verseniz yiyeceğiz duygusallık. Kaç senedir izliyorum ben. Çıktığı gibi izlemeye başladım ya neredeyse. Şöyle söyleyeyim. İlk 3 sezonun ortalama puanına 9,5 falan verdim. O kadar beğeniyordum ilk 3 sezonu. Ben yine o kadar vermezdim yani. İyi bir diziydi kesinlikle. Ama yani 4. sezona 6,5-7 dayarsın. Maksimum bu sezon 5,5 falan ya. Ben 5,5 veriyorum bu sezona. 5-6 falan ya bilmiyorum. 5,5'da fitiz. Ya 5,5 o da duygusallık birazcık bize geçti diye. Yani çizgi romanla karşılaştıracak olursak zaten Alp'in söylediği gibi çizgi roman çok detaylı ve uzun bir çizgi roman değil. Onun sonunda Black Noir Homelander'ın klonu çıkıyordu. O da iyi değil de. Ya o da kötü. İyi değil. Güzel bir çizgi roman şeyi değil. Ama Ya bizi üzen şey abi ya bu dizinin potansiyeli çok yüksek. çok yüksek. Umarım Invincible'ın akıbeti böyle olmaz diyelim. Abi bak Invincible'a ne der? İnsanlar eleştirir işte görsel efekti şöyle busu Ya böyle onlar osu teferruat, busu. onlar önemli değil. Ama abi senaryosuna kimse laf söylemiyor. Her karakteri mini mini işliyorlar. Onun yanında her karakteri mini mini işlemesi yanında büyük arkları da inanılmaz olay oluyor yani. Tabii hadi orada kaynak materyal de daha güçlü. Tamam onu da kabul edelim. Ama üstüne düşüyorlar abi. Evet düşüyorlar. O hissediliyor yani. Burada gerçekten bir acele durumu var. Puanımızı Prodüksiyonda verdik. şey var. Acelelerden bahsettik. Spin-off'lardan, Gen V'den, bütün mevzulardan bahsettik. Şimdi şu an Meksiko diye bir dizi gelecekmiş. Ne alaka? O zaten saçma sapan. Vote Rising çekimleri falan başladı. Fotoğrafları falan buraya koyarız. Kaldı mı heves şu an yani. Ya tamam Sıfır izleriz çok. yine çıkınca da hani Age sıfır ya. Değil mi yani? Al işte Stranger Things Tale çıktı. izlemedik bile. 5,8. Unutmuşuz bir ay oldu çıkalı. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Unuttuğumuz bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Boys'u çok severek izledik. Ben en son kapatma ocağında şey söylüyorum. Ben dizinin total puanına 8 veriyorum. İlk 3 sezon hatırına. Son 2 sezonu versem 6 veririm toplamına. Bu sezonda 5,5 veriyorum. Alp'im senin diziye total puanın kaç? Abi benim de galiba yine 8'i bulur ya. Yine bulur yani. Böyle.
Çok ikonik bir diziydi çünkü. Evet, Yani. ikonikti, bitti, üzgünüz. Umarım diğer diziler böyle olmaz. Buradan diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Alp'le yeni videolarla geleceğiz. Biz kaçtık, görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bay bay.